Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeleğimde kullanmış olduğum ayıcık figürünün yapımını anlatacağım. Bu figürü arkadaşlar her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Bebek yeleklerinde, bebek hırkalarında, atkı ve berelerde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok tatlı bir figür. Ben ayıcık yaparken pembe rengi kullandım. Şu şekilde önce sihirli halka yaparak başlıyoruz. Tekrar göstereyim. Bir zincir çekip sık iğne yaparak sabitliyorum. Daha sonra halkadan tutup 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 3 zincirimi çektim. Dolama yaparak 12 tane ikili trabzan yapacağım. Dolamamı yaptım. Sihirli halkamın içine batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 tekrar dolama yaptım. Yine ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ördükçe ipi çekerek sihirli halkamı sıkıştırıyorum. 9 10 11 ve 12. Şimdi tekrar sayalım. Çekmiş olduğumuz zinciri saymıyorum. Başta çekmiş olduğum zinciri 2 4 6 8 10 12. Daha sonra ipimi çekerek sihirli halkamı sıkıştırıyorum. 12 tane ikili trabzan yaptım. Daha sonra baştaki zincirin tepesine batıp birleştiriyorum. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Halka yaptık arkadaşlar. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Şimdi bütün trabzanlarımızın başına 2 tane trabzan yapacağız. Yine ikili trabzan yapacağım. Bu defa aynı boşluğun içerisine 2 kere batarak ikili trabzan yapıyoruz. Bu sırada yani 24 trabzanımız olacak. Her trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dolama yapıyorum. Aynı trabzanın içine tekrar batıp ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yandaki trabzanın tepesine geçip yine ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde örerek devam edelim. Her boşluğa 2 kez batarak ikili trabzan yapıyoruz. Dolama yapıp trabzanımın tepesine batıyorum. Tekrar dolama yapıp aynı boşluğa bir kez daha batıyorum. Son bir boşluğumuz kaldı arkadaşlar. Onun da
tepesine batıp yine ikili trabzan yapıyorum. Başta çekmiş olduğumuz zincirin tepesine batıp birleştiriyorum. Şimdi halkamızda 3. sıraya geçtik. 1. sırayı 12 tane trabzan yaptık. İkili trabzan. 3. sırada her trabzanın tepesine 2 kez battık. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Dolama yapıyorum. Önce trabzanımızın tepesine yine ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra yanındaki boşluğa geçip bu boşluğa 2 kez batacağım. Birli ve ikili olarak devam ediyoruz. Şimdi yanındaki trabzanımızın tepesine batıp bir kez trabzan yaptım. Şimdi 2 kez aynı boşluğa 2 kez batarak trabzanımı yapıyorum. Bir kez, şimdi 2 kez aynı boşluğa tekrar yapıp 2 kez trabzan yapıyorum. Birli ve ikili olarak devam ediyor 3. sıramız. Bu sıramızı da bu şekilde örerek devam edelim. Sıralamamız bu şekilde birli ve ikili olarak devam ediyor. Sıramızı tamamlayıp gelelim bu şekilde. 1 ve 2 kez doldurarak sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Başta çekmiş olduğumuz zincirin tepesine batıp birleştiriyorum. Şimdi bu sırada sık iğne yaparak devam edeceğiz. Hem de ayıcığımızın kulaklarını yapacağız arkadaşlar. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum. Şimdi biraz sık iğnemizi yaparak ilerleyelim. Yedi sekiz tane yapalım. Şimdi kulaklarını yapacağım arkadaşlar. Dolama yapıp yandaki trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar dolama yapıyorum. Yine aynı boşluğa batıp tekrar ikili trabzan yapıyorum. Dolama yapıp şimdi üçlü trabzan yapacağım. Şu şekilde 1 2 3 3 kere de çıktım. Dolama yapıp tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 5 tane üçlü trabzan yapacağım. 2 tanesini yaptım. 1 2 3 4 5 2 tane ikili trabzan aynı boşluğun içerisine yaptık. 5 tane de üçlü trabzan yaptık. Yine aynı boşluğun içine dolama yaptım. Şimdi 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 Bu kulağını tamamlamış oldum arkadaşlar. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak sık iğne yapıyorum. Şimdi 7 tane sık iğne yaptıktan sonra diğer kulağımızı yapmaya geçeceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne yaptıktan sonra diğer kulağımızı yapmaya geçiyoruz. Dolama yapıp hemen yandaki
Boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi dolama yaptım. 5 tane üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 5 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra tekrar 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzanlarımı yaptım. Yine yanındaki boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Ayıcığımızın kulaklarını yapmış oldum. Şimdi sık iğne yaparak örmeye devam ediyorum. Sıramızı sık iğne yaparak tamamlayacağız. Sık iğne yaparak örmeye devam edelim arkadaşlar. Başladığımız noktaya kadar örüp bu sıramızı da tamamlayalım. Daha sonra beyaz iple yine bu kısmı yapacağız. Ayıcığımızın zemin kısmını tamamladım arkadaşlar. Şimdi üst kısmına beyaz renkle halka yapacağız. Beyaz ipimi aldım. Yine sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpimizi biraz uzun alalım. Zincir çekip buraya sık iğne yaparak sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Dolama yaptım. İkili trabzan yapıyorum. Dolama yaptım. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 12 tane ikili trabzan yapacağız. Çekmiş olduğum zinciri saymıyorum. 2 4 6 7 8 9 10 ipimi çekip halkamı sıkıştırıyorum. 11 12 tekrar ipimi çekiştirerek halkamı sıkıştırdım arkadaşlar. Çekmiş olduğum zincirin tepesine batıp birleştiriyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Trabzanın tepesine 2 kez batıyorum. Bu defa sık iğne yaparak batacağım arkadaşlar. Tekrar aynı boşluğun içerisine bir kez daha batarak sık iğnemi yapıyorum. Yandaki trabzanımın tepesine geçiyorum. Bir trabzana 2 kez sık iğne yapıyoruz. 1 2 ikili olarak bu sırada ikili olarak devam ediyor. Her trabzanın tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum.
her boşluğa ikili sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Daha sonra ilk başta yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine batıp birleştiriyorum. Şimdi bu sırada bir zincir çekelim. Bu sırada sık iğnemizin tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Hemen yanındaki sık iğneye geçip iki tane sık iğne yapıyoruz. Birli ve ikili olarak devam ediyor bu sırada. İkili yaptım. Şimdi bir tane sık iğne, yandaki boşluğa geçtim. İki tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçip bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa geçip iki tane sık iğne yapıyorum. Üçüncü sıramızda sıralama bu şekilde devam ediyor. Birli ve ikili olarak örüyoruz. İkili ve birli, ikili ve birli. Bu şekilde arkadaşlar sıramızı tamamlayalım. Her sık iğnenin tepesine ikili ve birli olarak örerek devam edelim. Beyaz halkamı da tamamladım. Kalan ipleri şu şekilde arkadan tığ yardımıyla geçirip kestim arkadaşlar iplerimizi. Bu şekilde gizleyelim. Temiz işçilik olsun. Şimdi bunu bunun üzerine dikmeden önce arkadaşlar ayıcığımızın burnunu işleyelim. Şu şekilde tam ortadaki halkanın biraz üzerine iğnemle arka kısımdan ön kısma doğru geçiyorum. Daha sonra şu şekilde üçgen olacak şekilde batıyorum. Dikmeden işleyelim, daha kolay olsun arkadaşlar. Arkadaki ipin içerisinden geçerek buraya sabitliyorum. 2 kat iple işleme yapacağım arkadaşlar. Daha sonra hemen yandan arkadan öne geçip tekrar batmış olduğum yere batıyorum. Tam orta kısma batıyorum. Yine şu şekilde hemen yan tarafa geçip yine önden arkaya doğru batıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Üçgen şeklini vermeye çalışıyoruz. Burada direkt yana batıyoruz arkadaşlar. Siyah ipimizin yanına batıyorum. Alt tarafta ise yine aynı yere batıyorum. Şimdi biraz boşluk bırakarak üst taraftan yine çıkıyorum. Yine aynı boşluğa batıyorum. Siyah ipimin yanından çıkıp ipimi biraz uzun almışım arkadaşlar. O yüzden ipi biraz keseyim. Yine aynı yere batıyorum.
Alt alt kısımda aynı yere batıyoruz. Üstte siyah ipimizin hemen yanına batıyoruz. Daha iyi anlamak için arkadaşlar ekranı yakınlaştırabilirsiniz. Biliyorsunuz YouTube'a bu özellik geldi. Kalitesi düşükse ayarlardan kalitesini de yükseltebilirsiniz. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız yine ayarlar kısmından yavaşlatabilirsiniz. Yavaş yaptığımı düşünüyorsanız da ayarlar kısmından videoyu hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Bu defa şu şekilde aralardan geçip arkaya geçelim. Bir kez daha batayım. Şurada küçük bir beyaz boşluk kaldı. Onu da kapatalım. Ve şu şekilde arkaya geçiyorum. Daha sonra şu kısmı işleyeceğiz arkadaşlar. Tam ilk halkamızın en altına kadar işleme yapalım. Tam halkamızın ortasından batıp yine arkaya geçiyorum. İşlemesi çok kolay arkadaşlar, hem de çok zevkli. Bir kez daha aynı işlemi yapalım. Aynı yerden batıp arkaya geçiyorum. Şimdi burun detayını yaptıktan sonra ağız detayını yapacağım. Aynı yere iki kez batıyorum arkadaşlar. Belli olması için. İpim 2 katlı. Eğer ipiniz 4 katsa tek kez de batabilirsiniz. Bir kere batmanız yeterli olur. Ağız detayını da tamamladım arkadaşlar. Pembe ipimle birleştirmeyi düşünüyorum. O yüzden siyah ipimi arkaya sabitleyip ipimi keseceğim. Şu şekilde sabitleyelim. İpimizi keselim. Gözleri için de siyah boncuk kullanacağım arkadaşlar. İşleme yapmayacağım. Elinizde bu şekilde siyah boncuğunuz yoksa işleme yaparak da göz detayını yapabilirsiniz. Şimdi pembe ipe geçip bu halkayı pembe halkamızın üzerine dikelim. Pembe ipimi 2 kat olarak aldım. Beyaz
halkamızın dışına çok çıkmadan birleştirelim. Önce pembe ipimi bir sabitleyeyim. Şu şekilde dikiyorum, fakat beyaz halkamızın dışına çok çıkmıyorum arkadaşlar, pembe ipimiz gözükmesin diye. Bu şekilde birleştirmeyi yapalım arkadaşlar. Daha sonra ayıcığımızın gözlerini de dikelim. Şimdi birleştirip gelelim. İkinci parçamızı da zemin kısmına birleştirdim arkadaşlar. Arkasından da dikişler belli olmuyor pembe ipimizle diktiğimiz için. Şimdi gözlerini dikelim. Hemen burnunun köşesine gözlerini dikiyorum, ayıcığımızın gözlerini. Şimdi şu kısmı, diğer tarafa geçiyorum. Diğer gözünü de dikelim. Bir önceki videomda arkadaşlar yelek yapımını anlatmıştım. Bu videoda ayıcıkların yapımını anlattım. Sizler de yeleği isterseniz bu şekilde iki ayıcıklı olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu şekilde tek ayıcık olarak kullanabilirsiniz. Farklı yapmış olduğunuz örgülerde de bu figürü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı gerçekten kolay ve çok tatlı bir figür. Her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.